Şöyle bakın, yüz işleme kısmında yaptım. Şurayı da hemen şöyle göstereyim. Sadece şu kısmına, yani şuradan alıp aynı yine 3 burada 3 burada 6 tane kabak görünümünü verdik. Şöyle yüz kısmını yaptım. Böyle zaten şurayı, şu iki kısmı hardal renkle ekran görüntüsü alıp hani boyutunu nerede görebilirsiniz. Kaşları daha açık sarıyla. Şimdi şu kısmı nasıl yaptığımı göstereceğim. Sonradan yaptık ya. Şöyle beyaz keçeye, şöyle kenarda kalsın, 25 kuruşla bir şöyle yuvarlak çizdim. Kestim, ikisi de o şekilde. Sonra şunu, yani bunlar hani böyle yapıştırma boncuk gibi şey yok ama arkadan geçme. Bunları yapıştırdım. Farklı bir, ne bileyim, siyah keçeden falan da mesela yapabilirsiniz. Böyle biraz daha hani ortada olsun diye. Bu kısım böyle. Şimdi şunun sapını ve 2-3 tane böyle saçı gibi var. Onları yapalım. Bakın şöyle. Şu şekil. Gayet tatlış. Daha yukarıdan da çekerim ben şeyini. Şimdi onu yapalım. Boyunda bir tane sarı fırfır var. Onu yapalım. Şurada da bir tane çiçek var. Onu yapalım. Ondan sonra işte mantar, üstündeki süslemelere falan geçeriz. Hemen şöyle yapıyoruz. Hardal rengimizle bu kafadaki sapkısının 6 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi ikinci sıramda şu arka kısımlardan 6 tane bul olarak sık iğne yapacağım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi şunu kapamadım çünkü burada hemen renk değişikliğine gideceğiz. Fıstık yeşili olan rengimize geçeceğiz. Daha sonra buradaki renk geçişinden sonra 3 ve 8 sıra arasında, yani 6 sıra boyunca 6 sık iğne öreceğiz. Şöyle hemen renk geçişimi yaptım. İki taraftan da alarak 6 tane sık iğne yapacağım. Bu üçüncü sıramız. Dediğim gibi 4, 5, 6, 7, 8 düz bir şekilde yapalım. Sonra arttırma yapacağız birkaç tane. Evet, şöyle bakın, 6 sıra ördüm. Şimdi 9. sıramızda hemen şöyle yapacağız. Bir tane arttıracağız. Tam o kafaya takılan kısım için 2 tane düz öreceğiz. 1, 2. Tekrar bir tane arttıracağız. Tekrar 2 taneyi düz öreceğiz. Bu 9. 10. sıramızda da 3 tane öreceğim. Bir tane arttıracağım 2 defa. Sayımı da 10'a çıkartacağım. Onu da yapalım. Evet, şöyle arttırma ile ilgili son 11. sıramızda da 2 tane ördüm. Bir tane arttırıyorum. 4 tane örüyorum şu arada. 2, 3, 4. Tekrar bir tane arttırıyorum. Ve tekrar kalan 2 taneyi düz bir şekilde örüyorum. Evet, şimdi bunu hemen şu şekilde durmayı sağlamak için şuradaki ipimizle şöyle iğneyle içinden geçip biraz böyle bu tarafa doğru çektireceğiz. Şöyle kalsın diye. Bu, hemen şöyle göstereyim. Kafamızın, bakın şöyle şurada olacak olan sapı. Yani şu şekil kalsın diye. Şimdi şuradan şöyle saç gibi 3 renkle şey yapacağız. Hemen onun sayılarını da söyleyeyim. Evet, hemen bakın şöyle. Şimdi geçici tutturdum. Ya şunu da muhtemelen sapı da dikmem, yapıştırırım gibime geliyor. Çünkü hani şu an kapısız olacak ya, oynanacak bir oyuncak değil, o yüzden. Şunların hemen şeyini söylüyorum. Hardallı olan 40 zincir, geri dönüyorsunuz 39 sık iğne. Sarıyla olan 35 zincir çekiyorsunuz.
34 tane sık iğne. Yeşille de 25 zincir çekiyorsunuz. Şöyle onu da şimdi geçici tutturdum. Şimdi şuraya da bir çiçek var. Hemen onu da yapalım sarı ipimizle. 5 tane sihirli halkanın içine 5 tane şöyle sık iğnemizi yapıyoruz. Hemen şöyle 1 2 3 4 ve 5. 2 4 5. Daha sonra bunu çektim. Hemen şuradan aynı yere önce bir tane sık iğne, sonra 2 tane zincir, 2 tane aynı yere, bu arada bu ikili trabzan, yani DC olarak da geçiyor. Daha sonra tekrar 2 tane zincir, hemen şöyle yandaki ilmeğe, oraya da direkt sık iğne olarak geçebiliriz. Tekrar 2 zincir, 2 tane DC, tekrar 2 zincir, yandakine sık iğneye de. Evet, toplamda 5 defa tekrar etmiş oluyoruz bunu, her birini yapıp. Ondan sonra da yine sarı ile yaka kısmını yapacağız. Evet, şöyle yakadaki fırfır için sarı ipimizde 31 tane zincir çektim. Döndüm, 30 tane sık iğne yaptım. Şimdi tekrar bir tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Ve burada her birine bir tane arttırma yapıyorum. Yani 30 tane arttırma yapacaksınız toplamda. Ve sayımızı 60'a çıkartacağız. Böyle her birine bir tane arttırma yapıp sayımızı 60'a çıkartacağız. Evet, şöyle bakın, 30 tane arttırmamı yaptım. Zincirimi çektim. Tekrar geriye dönüyoruz. 3. sıramız bu. Şimdi de şöyle yapıyoruz. Bir tane arttırma, bir tane sık iğne. Bunu da yine sıra sonuna kadar hepsine yapıyoruz. Yani toplamda yine 30 defa yapmış oluyoruz ve sayımızı 90'a çıkartıyoruz. Bir sonraki şuraya geldiğimde de bir zincir çekip tekrar dönüyorum. Bu sefer de 2 tane sık iğne, bir tane arttırma yapıyorum 30 defa sıra sonuna kadar. Sayıyı 120'ye çıkartıyorum ve yaka kısmını da bitirmiş oluyorum. En son şöyle bir kabakla ilgili tam görseli göstereyim. Sonra diğerlerini yapmaya geçelim. Evet, hemen şöyle geçici olarak öyle tutturdum. Ama bence önce şunu buraya dikip ondan sonra kafayı hani yerleştirebilirsek daha kolay olabilir. Bu da kafamız. Şimdi kamerayı biraz yukarı kaldırıp, evet şöyle böyle hafif çapraz dikeceğiz bunu. Şöyle. Ve bence çok güzel bir kabak oldu. Bu arada bununla ilgili hemen şöyle uyarımı da yapayım. Ben bunun tarifini Pinterest'ten buldum. Yani hatta tarif sahibine de hani ulaşmayı denedim ama şu anda henüz herhalde şey yapmıyor. Bulamadım yani herhangi bir sayfada satışını falan. Eğer hani satışı varsa ona göre şey yapacaktım. Örmeyecektim. Ama Pinterest'te bayağı açık olarak hani her yerde tarifi var filan. Sonra kişiyi de bulamayınca dedim şey yapayım, öreyim. Ama siz yine de bence ben videoyu paylaştıktan sonra eğer örecekseniz bir not alırsanız iyi olur. Çünkü olur da hani kaldırmamı falan isterse videoyu, sonrasında sıkıntı olmasın. Zaten bunu da bu şeyle örmek istediğim için bunu yapıyorum. Yoksa bundan sonraki tariflerimde böyle birebir tarif örmeyeceğim. Sonrasında başıma dert oluyor. Yani kendim uyduracağım ya da işte kendi yaptığım tarifleri ya da
üzerinde hani değiştirilmiş ya da direkt böyle hani örmeme izin veren kişilerinkini yapacağım. Sonrasında çünkü sıkıntı oluyor. Ama şöyle gördüğünüz gibi güzel bir. Şimdi bunun etrafındaki ürünleri yapacağız. Bunlara da işte mantar düşünüyorum. Hatta şöyle bakın içine de göstereyim. Renkler bence çok iyi oldu. İşte mantar düşünüyorum. Hatta şöyle bir mantar ördüm bakın. İkinci mantarı bu kadar büyük olmaması açısından bunu 2,5'la ördüm mesela. Onu diyorum ki bir şey yapayım. 2 ile öreyim. Bundan biraz daha yani aynı tarifi 2 numarayla öreyim size tarifini gösterirken. Hem bir tık daha küçük olur. Ona bakacağım. Sonra şöyle meşe palamutları var. Şöyle yapraklarım var. Bunları da şurada köşede düşünüyorum. Bunları böyle açıklı koyulu renk yapabilirsiniz. Bir tane ben şimdi koyuyla başladım. Şunların da hemen şimdi tariflerini vereceğim. Böyle işte atıyorum 4-5 tane bu şeyden. Ondan sonra bir ayçiçeği düşüneceğim var. Önce şu mantarları bu şeyleri size bir göstereyim. Ona göre karar vereceğim. Evet hemen şu mantarımızın sap kısmıyla başlıyoruz. Böyle krem ip gibi bir ip benimki. Tam beyaz değil. Dediğim gibi bunu ben 2,5 numara tığ ile yaptım. Şimdi bunu 2 ile yapacağım. Sihirli halkamın için 6 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi hemen bir sık iğne bir arttırma yapıyorum. Pardon. 6 tane arttırma yapacağım. Önce 12'ye çıkartacağım sayımı. Sonraki sıramda bir sık iğne bir arttırma yapacağım. Hemen şöyle gördüğünüz gibi 6 tane arttırmamı yapacağım. İkinci sıram bu. Üçüncü sıramda da dediğim gibi bir sık iğne bir arttırma yapacağım. Dördüncü sıramda 2 sık iğne bir arttırma yapacağım. Sayıyı 24'e çıkartacağım. 5 ve 6'yı da 24 sık iğne olarak örelim. Evet şöyle 6. sıramı da tamamladım. 2, 4, 6, 7 pardon. 5 ile 6, 24 ördüm. 7. sıramızda da şöyle yapıyoruz. 6 tane örüyoruz. Bir tane azaltıyoruz. 3 defa yapıyoruz bunu. Sayıyı 21'e düşürüyoruz. Şimdi 8'de de 5 defa örüp 5 tane öreceğiz. Bir tane azaltacağız. 3 tane. 3 defa yapacağız bunu. Sayıyı 18'e düşüreceğiz. Sonra 4 sıra 9'dan 12'ye 18 sık iğne olarak yani şu gördüğünüz kısmı düz bir şekilde öreceğiz. Sonra yine azaltmamız var. Evet 12. sıramı da tamamladım. Şimdi 13. sıramızda 4 tane öreceğiz. Bir tane azaltacağız 3 defa. 4 tane örüp bir tane azaltacağız 3 defa ve sayımızı 15'e düşüreceğiz. Sonra 6 sıra boyunca 15 sık iğne öreceğiz. Yani şu kısımda. Daha sonra şunun için bir 20. sıramızda bir bloğuyla bir sıra 15 sık iğne öreceğiz şu arka kısımdan. Ki önde şey şu fırfırı yapmak için bize bir yer kalsın. O 6 sıramızı örelim. Orada yine söylerim. Evet şöyle 6 sıramı ördüm. Şimdi 20. sıramızdayız. 20. sıramızda da hemen şunu koyuyorum. Şu arka taraftan bir sıra blue olarak öreceğiz 20'yi. Ki şurada bize sonradan fırfır yapmaya alan kalsın. Bunu yaptıktan sonra 21. sıramızda 3 sık iğne bir azaltma yapacağız. Ve daha sonra 22, 23, 24'ü 12 sık iğne olarak 3 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Onu da yapalım. Zaten daha sonra şu alt kısımdaki arttırmalar. Evet şöyle şu 3 sıramı da ördüm. 24. sırama kadar. Şimdi 25. sıradayız. 25. sırada da şöyle yapacağız. Şu an 12 sık iğnemiz var ya, her birine bir tane arttırma yapacağız. Şöyle iki taraftan da yani şey değil. Her birine birer tane arttırma yapacağız. Sayıyı 24'e çıkartacağız. Daha sonra 26. sıramızda da 3 sık iğne bir arttırma yapacağız sıra boyunca.
Yani 3 defa zaten. Sayıyı 30'a çıkaracağız. 27'de 4 sık iğne bir arttırma yapacağız. Sayıyı 36'ya çıkartacağız. Bunu bir yapalım. Evet, 28. sıramızda da hemen şöyle 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 bir tane arttırıyorum. Daha sonra 5 sık iğne bir arttırma yapıyorum. 3 defa 5 sık iğne, pardon 5 defa, yani işte sıranın sonuna kadar 5 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Sıranın sonunda 3 tane sık iğnemiz kalacak. Onu da düz bir şekilde öreceğiz. Sonra 29'dan 6 sık iğne bir arttırma yapacağız. Sıra sonuna kadar. Sayımızı 48'e çıkaracağız. Ondan sonra da şu kısmı nasıl yaptığımı göstereceğim. Evet, şöyle son arttırmamızı da yaptım. Şimdi şu görüntüyü vermek için şöyle yapıyoruz. Şuradaki şu arttırma yaptığımız sıranın bir üstünden şöyle alıyoruz ipimizi arkadan. Sonra ipi şöyle düzeltiyoruz, bakın. Sonra şöyle hemen yandakine bir tane sık iğne. Tekrar onun yanındakinden hemen şöyle geçiriyoruz. Tekrar yanındakinden bir sık iğne. Tekrar onun yanındakinden şöyle görüntüyü netleyeyim tekrar. Aldım. Şöyle gerginleştirdim. Hemen yanındakinden bir tane sık iğne ile ördüm. Tekrar yanındakinden şöyle gerginleştirdim. Böyle şu şekilde sıranın sonuna kadar dönüyorsunuz ve bunu burada kapatıyorsunuz. Şimdi kırmızıyla, ben bunu biraz açık kırmızıyla yapmıştım. Bunu bir tık daha koyu kırmızıyla yapayım diyorum. Şu kısımdan tekrar başlıyoruz. Onu da hemen şöyle söyleyeyim. Sihirli halkamızın içine 6 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Ve ikinci sıramızda bir sık iğne bir arttırma 3 defa yapıp sayımızı 9 yapıyoruz. Oradan sonra geleyim hemen. Şunu tamamlayayım. Evet, şöyle hemen bu kısım gördüğünüz gibi tamam. Şu üst kısmını da yapıp bunun üzerine koyup bununla beraber birlikte örüyoruz zaten. Hemen daha koyu renk kırmızımla 6 tane sık iğnemi yaptım. Bir sık iğne bir arttırma yaptım. Sayımı 9 yaptım. Şimdi 3. sıramızdayız. 3. sıramızda da 2 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Şöyle üçgen şekilde o büyüsün diye şu kısmı, şurası. Evet, şimdi 1 2 3 4. sıramda tamamladım. 3. sıramda 2 sık iğne bir arttırma olarak yaptım. 3 defa sayımı 12'ye çıkardım. 4'te de 3 sık iğne bir arttırma olarak 3 defa yaptım. Sayımı 15'e çıkardım. Şimdi bu şekilde 5. sıramızda 4 sık iğne bir arttırma, 6'da 5 sık iğne bir arttırma, 7'de 6 sık iğne bir arttırma, 8'de 7 sık iğne bir arttırma, 9'da da 8 sık iğne bir arttırma olarak arttırmamızı hiç değiştirmeden yapacağız. 10. sıramızda tekrar gelelim. Evet, şöyle 8 tane örüp bir tane arttırmamızı da yaptık. Şimdi 10. sıramızda da şöyle yapıyoruz. 4 tane öreceğiz, bir tane arttıracağız. Sayımızı 36'ya çıkartacağız. Onu da yapalım. 11'de tekrar bir arttırma yapacağız. Evet, şöyle sayımızı 36'ya çıkardık. Şimdi 11. sıramızda da şöyle yapıyoruz. Şurada 2 tane örüyoruz hemen. 1 2, daha sonra bir tane arttırma yapıyoruz. Sonra da 5 tane sık iğne örüyoruz. Yani 5 sık iğne bir arttırma olarak
şu 2 tane örüp bir tane arttırdığımız hariç 5 sık iğne bir arttırma olarak buraya kadar yapıyoruz. Sonda yine 3 tane sık iğnemizi düz bir şekilde öreceğiz. 12. sıramızda da bir sıra düz bir şekilde 42 sık iğne öreceğiz. 13'te de 6 sık iğne bir arttırma yapacağız. 6 defa sayımızı 48'e çıkaracağız. Sonra zaten şöyle üst üste koyup birleştirme kısmını göstereceğim. Şöyle şunu göstereyim dedim. Yani sıramız şu an bir sıram daha var benim. Son 6 sık iğne bir arttırmamı yapacağım. Sıramız bittikten sonra da normal aynı şekilde böyle iki taraftan da alıp birleştireceğiz. Öreceğiz yani şunda da gözüktüğü gibi. Ve şu üstündeki beyaz kısımlar var ya, bunu kapamadan yaptım ben. Beyaz ipimi geçirdim. Bir oradan bir oradan böyle kafanıza göre şöyle, yani ikiyle de aslında çok da fark olmamış arada. Bir tık küçük olmuş. İsterseniz siz de benim gibi birini küçük birini biraz daha büyük yapabilirsiniz. Ha bir de şu beyaz kısım. İpimi şuradan hemen takıyorum, beyaz ipimi. Her birine şöyle ipimizi takacağız. Şöyle aşağıdan yukarı, buradan yukarı takacağız. Her birine iki tane, her birine iki tane arttırma yapacağız. Sonra sıra sonuna geldiğimizde tekrar o yaptıklarımızın üzerine her birine ikişer tane arttırma yapacağız. Ve şöyle fırfırlı bir görüntü oluşturacağız. Alt kısımda da ipimi, bu arada o normal ipi 4'e ayırdım. Bakın şu ipim. Bundan şöyle bir tanesini aldım. Bunu böyle iğneye geçirdim. Kafama göre şöyle bir oradan bir oradan yer yaptım. Bunu bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi normal 2,5 milim tığımızla şu yaprağımızdan yapalım bir tane. Evet, hemen şöyle şu yaprağımızı göstereceğim. 13 tane zincir çektim. Hemen şöyle yanındakinden geliyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 3. Daha sonra 4 tane de yarım trabzan yapıyorum. Yani HDC olarak da geçiyor. Tığımın üzerine alıyorum. Bir kere de çıkıyorum. 2 3 4. Daha sonra 4 tane de ikili trabzan yapıyorum. Yine bir kere tığımın üstüne alıyorum. Şöyle 2 defa da çıkıyorum. 1 2. Şöyle 2 defa çıktığınızda ikili trabzan. 4 defa da bundan yapıyorum. Evet, şimdi şurada son bir tane sık iğnemiz kaldı. Buna da 2 defa doluyorum. Ve bu sonuncuya tam 8 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bakın şöyle 1 2 3 kere de 2 defa doluyorum. 3 kere de çıkıyorum. 1 2 3. 2 defa yaptım. 6 tane daha yapıp karşı tarafından döneceğim. Evet, şöyle şurada 8 taneyi yaptıktan sonra 8 tane üçlü trabzanı hemen dönüyorum. Bakın şöyle döndüm. Şu kısımdan gidiyoruz geriye. Yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Birini yaptım. 2 3 4. Sonra 4 tane yine yarım trabzan HDC. Şöyle bir kere de çıkıyorum. 1 2 3 4. Sonunda şurada 3 tane de sık iğne örüyorum. 1 2 3. Evet, şöyle. Şimdi hemen tarife bir kontrol edeyim. Evet, şurada şimdi 5 tane 2 4 5 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5.
Bir taneye, pardon döndü. Bir taneye sık iğne yapıyorum. Diğerlerine ilmek kaydırma yapıyorum şöyle. 2, şöyle de 3. Şimdi şuradan devam edeceğim. Bunu da hemen bir tane, şöyle bir tane hemen yarım trabzanla başlıyorum. Bir tane yarım trabzanımı yaptım. Bir tane sık iğne atlıyorum. Bakın şuradakine atlıyorum. Yandakine bir tane, daha doğrusu 3 tane yandakine ikili trabzan yapacağım. Aynı ilmeğin içine 2. Bu da üçüncü. 3. Sonra 3 tane zincir çekiyorum. Yine aynı yere, aynı ilmeğin içine bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Sonra yanındakine de tekrar bir ilmek kaydırma yapıyorum. Şu görüntüyü vermek için. Sonra bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane yine HDC yapıyorum. Bir tane DC yapıyorum ikili. Sonra şuradakine 3 tane üçlü yapacağız. Aynısına bakın. 2, 3. Ve şimdi burada 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Aynı yere batıyorum. Yanındaki ilmeğe de ilmek kaydırma yapıyorum. Yanındakine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane HDC yapıyorum. Bir tane DC yapıyorum. Bakın şöyle. Sonra yanındakine yine üçlü yapacağız. Şöyle 2 defa dolayalım. 1, burada ama mesela 2 tane yapıyoruz üçlüyü. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Aynı yere. Yanındakine tekrar bir ilmek kaydırma. Evet şöyle, şimdi geldik şu baş kısma. Orada da hemen bir tane yine aynısının içine HDC, DC. Ama şurada bir hemen geri alıp şurayı düzeltelim. Şunda ilmek kaydırmamızı yaptık. Şunda aynısının içine bir HDC, bir tane DC ve bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Geldik. Hemen aynısına değil yanındakine. Bu sefer önce üçlü. 3. Sonra ikili. Aynı tabii ki bu. Sonra da bir tane tekli yapıyoruz. Sonra yanındakine de bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Onun yanındakine de bir ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve şimdi bu ilmek kaydırmamızın şurada 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa doladım aynı ilmek kaydırmanın olduğu yere. 1, 2, 3. 2 defa. 1, 2,
3. Sonra yanındakine bir tane ikili. Yanındakine bir tane tekli. Yanındakine bir tane sık iğne. Sonra bir ikinci ilmek kaydırmam. Burada yine 4 tane zincir. 2, 3, 4, 2, 4. Tekrar aynı yere 1, 2, 3. Şu anda 3 defa yapacağız bunu. Bu sonuncuydu. Hemen yandakine bir tane ikili, bir tane tekli, bir tane sık iğne. Hemen şöyle bir tane ilmek kaydırma, bir tane daha ilmek kaydırma, 3 tane zincir, 1, 2, 3, aynı yere 3 tane ikili trabzan, 2, bu da üçüncüsü. Bir tane de şurada yarım. Evet, bu şekilde sondakine de şöyle bir ilmek kaydırmayla yaprağımızı tamamlıyoruz. Evet, böyle uzun anlatmadığım için inşallah detaylı bir anlatım olmuştur. Kafanız karışmasın diye diğer tarafını da göstereyim dedim. Şimdi bunlardan kafamıza göre hani birkaç tane yapacağız. Tabii ki farklı renk de olabilir. Daha açık, daha koyu. Ama ben en son şeyde gösteririm. Ona göre siz de bir karar verirsiniz. Şimdi şu meşe palamutlarını göstereyim. Evet, meşe palamudumuz şöyle iki parça halinde. Yani bu buna yapıştırılacak. Ayrı ayrı örülüyor. Şu sap kısmı da zaten 6 tane zincir çektim. 5 tane sık iğne yaptım. Ve buraya geçirip düğüm attım içinden. O şekilde. Şimdi önce şu sivri kısım buraya gelsin. Şu iç kısmındaki bej rengini göstereyim. Hemen şöyle bir renkle. Yine 2,5 milim tığla. Sihirli halkamın içine 6 tane sık iğnemi yaptım. 6 tane arttırmamı yaptım. İkinci sıramda bir sırada düz bir şekilde 12 sık iğnemi ördüm. Üçüncü sıramızda bu biten. 6, 12, tekrar 12 yapıyoruz. Şimdi dördüncü sıramızda da bir sık iğne, bir arttırma. Yani sıra sonuna kadar bir sık iğne, bir arttırma yapıp sayıyı 18'e çıkartacağız. Ve 18 sık iğne ile 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 5 sıra boyunca düz bir şekilde örelim. Ondan sonra zaten 2 azaltmamız var. Ve bu iç kısmını bitirmiş oluyoruz. Evet, şöyle 5 sıra ördüm. Şimdi hemen şurada 10. sıramızda bir tane öreceğiz. Bir tane azaltacağız. Sayıyı 12'ye düşüreceğiz. Bir sonraki sırada da 6 tane azaltıp bunu tamamlayacağız. İçinde dolduralım şöyle. Şimdi hemen şu kısma geçelim. Evet, şöyle şu kahverengi kısmımızda da yine 6 sık iğne, 6 tane arttırma, 12, bir sık iğne, bir arttırma aynen bir sık iğne, bir arttırma yapacağız. Sayıyı 18'e çıkartacağız. Bir sık iğne, bir arttırmayla. Bu üçüncü sıramız. Daha sonra dördüncü sıramızda da 5 sık iğne, bir arttırma yapacağız 3 defa ve sayıyı 21'e çıkaracağız. Sonra 6. sıramızda da bir sıra düz bir şekilde 21 sık iğne öreceğiz. 5. sıramızda pardon. 1, 2, 3. 4'te 5 sık iğne, bir arttırma.
5'te de düz bir şekilde şurada 21 sık iğne öreceğiz. Sonra 21 tane ilmek kaydırma yapacağız. Bakın şuradaki görüntüyü o oluşturdu. Onu yine bir göstereyim şunu ördükten sonra. Evet, şöyle 6. sırada da 21 tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Şöyle yan yana. Her birine. Dediğim gibi sonra şu sap kısmını yapabilmek için 6 tane zincir geçiriyoruz şuradan. Evet, şöyle bunu da buraya yapıştırırız. Böyle meşe bolu bulu. Bundan da artık 4-5 tane mi yaparım, kaç tane yaparım, o benim şeyde yapacağım kısma bağlı. Şimdi bir ayçiçeği yapmak istiyorum. Bir tane biraz büyük. Ve belki normal şöyle küçük boyutta açık renk, turuncu değil de belki açık renk kabak olabilir. Bir bakacağım. Hemen şöyle yapacağız. Bu bizim alt ayçiçeğimizin iç kısmı. Sihirli halkamla 6 sık iğne yaptım. 6 tane arttırma yaptım. Sonra bir sık iğne bir arttırma yaptım. Sayımı 18'e çıkardım. Şimdi 4. sıramızdayız. 4. sıramızda önce şöyle bir sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Daha sonra 2 sık iğne bir arttırma yapıyoruz sıra sonuna kadar. Bu yuvarlak bir görüntü oluşturmak için bu şekilde arttırma yapıyoruz. Sayımızı 24'e çıkartıyoruz. Bir sonraki sırada 3 sık iğne bir arttırma yapacağız ama o 3 sık iğne bir arttırmayı şu arkadan blue olarak yapacağız. Hemen onu da yapalım. Evet, şöyle blue olarak yaptım. Şu ön taraflarda bakın bıraktım. Oradan şey yapacağız. Böyle fırfır gibi. Daha açık kahveydi. Şunun kahverengisi de mesela. Şimdi 2, 4, 5, 6. sıradayız. Tekrar yine arkadan. Önce 2 tane sık iğne. Bir tane arttırma yapıyoruz. Bir tane arttırma yapıyoruz. 2 sık iğne bir arttırma yaptık önce. Şimdi 4 sık iğne bir arttırma yapacağız sıra sonuna kadar. Ve sonda blue olarak yapıyoruz bu arada. Sonda kalan 2 sık iğnemizi de düz bir şekilde öreceğiz. Tekrar 7. sıramızda da yine blue olarak 5 sık iğne bir arttırma yapacağız. Diğer 8. sıramızda tekrar gelelim. Evet, şimdi şöyle bir sıra daha arttıralım. Onu da yine şöyle blue olarak arkadan önce 3 tane sık iğne yapalım. 2, 3, bir tane arttırma. Evet, şimdi de 6 tane sık iğne bir arttırma olarak sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonunda yine 3 tane sık iğnemiz kalacak. Onu da düz bir şekilde örelim. Hemen bir boyutuna bakayım. Ona göre şu iç kısma fırfırlarını yapalım. Evet, şöyle arttırma kısmını bitirdim. Şimdi daha açık bir kahverengi aldım ve şu iç taraftan hemen şuraya ipimi takıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 2, 3. Hemen şuraya. Hatta pardon, bir tane atlıyoruz. İkinciye ilmek kaydırma yapıyoruz. Tekrar 3 tane zincir. 1, 2, 3. Bir tane atlıyoruz. İkinciye ilmek kaydırma. 1, 2, 3 zincir, bir tane atlıyoruz. İkinciye ilmek kaydırma. Bu şekilde 2, 3, şöyle şu 1, 2 ve 3 sıra, yani şu sondaki
sırayı yapmıyoruz. Burayı da yapmıyoruz zaten. Şu ikisini onlara yaprak yapacağız. Şuradaki 3 sıraya bu şekilde iç kısmına 3 zincir, bir sık iğne atlıyoruz. Bir sık iğne, ilmek kaydırma, iç kısmını böyle yapıyoruz. Sonra sarıdan yaprak yapacağız. Evet, hemen şöyle şu iç kısmını bitirdim. Şurada da tek tek göstermedim çünkü sarı ipimi taktım. Şu son kalan şeyi örmemiştik ya demiştim. Evet, bro kısmından. Şuradan 8 tane zincir çekiyorum. 7 tane sık iğne yapıyorum. Sonra 2 tane atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Tekrar aynı. Bu şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane yaprak. Burada tekrar şöyle birleyelim. Bu tarafa geldim. Şurada ilmek kaydırma ile birleştirdim. Şimdi şuradaki kısma asıl yaprağımızın kısmını yapacağız. Şimdi şöyle hemen şuradan bir tane sık iğnemi yapıyorum. Bir tane yarım trabzanımı da yapıyorum. Çok yukarıya çekmeyeyim de. Bir tane yarım trabzanımı da yaptım. Sonra 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu 1. Bu 2. Bu da 3. Daha sonra yine bir tane yarım trabzan yapıyorum şuradan. Şunda da bir tane uç kısmıma sık iğnemi yapıyorum. Sonra şöyle yapacağız. Bir tane sık iğne. Pardon, zincir yaptım. Şu uç kısmında bir tane sık iğne, bir tane zincir. Burada şöyle içinden geçiriyorum ve aynı yere tekrar bir tane zincir. Şöyle bakın uç kısmı için. Şimdi diğer tarafıma geçiyorum. Diğer tarafımda da bir tane yarım trabzan, 3 tane ikili trabzan, 1, 2, bununla da 3. Sonra tekrar bir tane yarım trabzan, bir tane sık iğne, bir tane de şurada ilmek kaydırma yapalım. Tekrar yine aynı şeyi hemen şuradan aralara batmadan bakın şu şekilde şu uç kısmına gelince şurayı tekrar göstereyim. Karışıklık olmasın. Böyle 14 taneyi yan yana yapacağız. Sonra da şu arka kısımdan şu aralardan yapacağız. Tekrar böyle bir kat daha güzel dursun diye. Şunu şurayı bir yapayım da şunun ucunu tekrar göstereyim. Şöyle bakın buraya kadar geldim. Şu en sonuncuyu yapmadım. Ondan önce bir tane şurada 3 tane ikili trabzan, bir tane yarım trabzan. Şu en sondakine de bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi buradan tekrar buraya yapıyorum yani. Aynı yerin içine bir tane daha sık iğne, bir tane zincir. Sonra şunun bakın şöyle göstereyim. İçinden yani şuradan geçiriyorum şöyle. Böyle hop içinden geçirdim. Ve aynı yere tekrar bir tane daha sık iğne yaptım. Sonra buradan yine yarım trabzan. Yine 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde bakın uçlar böyle dursun diye. Şimdi 14 tane yaprağımı yapacağım. Daha sonra da şu şu kısmından diyeyim. Bakın şöyle şu kısımdan tekrar aynı şekilde yaprak yapacağız. Şöyle yapacağız. Şunu tamamladıktan sonra şu arka kısımdan da aynı şekilde önce şunları yapacağız. Yani 8 zincir
Hani amaç böyle yaprakların çok görünmesi. Tam birebir arkasından başlarsa şuradan başlamak yerine bir tık daha böyle kaydırıp şu aradan başlayabilirsiniz. Aralara denk gelsin diye. Önce bunları yapacağız. 8 zincir 7 sık iğne. Sonra da buradaki yaprak görünümünü yapacağız ve çoğaltmış olacağız. Tam da kapı süsümüze uygun bir tane yapacağız zaten, bundan çok fazla değil. Bir de kabak yapalım demiştik değil mi? Şunları tamamlayayım. Kabağı da göstereyim. Evet, hemen şöyle bir renkle kabak yapacağım. Şu şeyi de göstereyim rengini. Şöyle bir yeşil. Hemen şöyle şu izleyeyim. Bakın. Meşe palamudu. Arkaya şuraya bir iki tane daha yaprak yapacağım. Şöyle şunların arkasına da kahverengi yaprak düşünüyorum. Bitiminde görürsünüz. Yani şu 2,5'la 2 milim, şu 2 ile bu 2,5'la çok bir fark etmedi aslında. Çok az bir fark oldu arada. Şimdi şununla sihirli halkamın içine 6 sık iğne, 6 tane arttırma. 3. sıramda 1 sık iğne, 1 arttırma. 4'te 2 sık iğne, 1 arttırma. 5'te 3 sık iğne, 1 arttırma. 6'da 4 sık iğne, 1 arttırma. 7'de 5 sık iğne, 1 arttırma. 8'de 6 sık iğne, 1 arttırma. 9'da 7 sık iğne, 1 arttırma. 7 sık iğne, 1 arttırmaya kadar bunu böyle arttıralım. Daha sonra 10 ve 16. sıramıza 7 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Bunlar zaten minik kabaklar, şöyle şu alt köşe boş kaldı ya, orası için. Evet, şöyle 7 sıra ördüm. Böyle kabak yapacağız bundan bir tane. Şimdi 16. sıramız bu tamamladığımız. 17'den şöyle devam edeceğiz. Şimdi 7 tane öreceğiz, bir tane azaltacağız. 18'de 6 tane öreceğiz, bir tane azaltacağız. 19'da işte 5 tane öreceğiz, bir tane azaltacağız. Yani arttırdığımız gibi azaltarak işte 7, 6, 5, 4, 3, 2, bir sık iğne, bir azaltma ve en son 6 tane azaltmayla kapatacağız. Daha sonra da şu gördüğünüz şu kabakta yaptık ya, böyle iple aralardan geçirip sıkı kabak şeklini verdik daha doğrusu. Bunda da aynısını yapacağız. Bu renk iplikle yapacağız. Bir de bunun koyu bir renkle, kahverengi olabilir ya da koyu bir yeşil olabilir, sap kısmını yapacağız. Önce şu şeyini tamamlayalım. Evet, şu şöyle bakın, şu bitiş noktasından şöyle biraz büyük bir ipimi aldım. Şuradan çıkartıyorum ipimi. Sonra şu diğer kabaktaki gibi, bakın zaten çekince belli oluyor. Şöyle bir bununla başlıyorum. Şöyle aynı yerden tekrar atacağım. Yine böyle ortadan çıkacağım. Evet, şurayı hemen şöyle yaptım. İster şöyle hani karşılıklı getirip daha sonra şu aralardan birer tane daha yapın. İster direkt böyle yan taraftan benim gibi devam edin. Böyle böyle 2 tane yapıyoruz ama mesela bir tık bir geçirdim ya, tekrar ikincide bir daha geçiriyorum. Daha sağlam bir şekil oluşturmak için. Şimdi bunu yapalım, sonra bunun sapını yapalım hemen. Evet, şöyle bakın kabak görünümünde. Şimdi buna bir hemen sap yapacağız koyu kahveyle. O da şöyle, sihirli halkamızın içine 6 tane sık iğnemizi yapacağız. Daha sonra 2, 3 ve 4. sıramızı 6 sık iğne olarak yapacağız. Bunu hatta hemen yapalım. Evet, şöyle 4 taneyi yaptım. 6 sık iğneyle. Şimdi her birine bir tane arttırma yapacağız. 6 tane arttırma yapacağız. Tam o hani birleşim köşe kısmı. 6 tane arttırmadan sonra da 7. sıra 6. sırada, yani bundan bir sonraki sırada bir sık iğne, bir arttırma yapıp sayıyı 18'e çıkartacağız ve kapatacağız. Bunu da buraya yine yapıştırmayla yaparız, kafadaki gibi. Evet, şöyle sapımızı da yaptık. Şu şekilde şuraya yapıştıracağım. Bunu da şöyle düşünüyorum.
buraya düşünüyorum. Şuraya da aslında bir tane daha turuncuyla, yani şöyle bir turuncu buldum. Daha açık. Onunla bundan daha küçük bir kabak yapmayı düşünüyorum. Onu da şöyle yapalım bence. Bunu 7 tane sık iğneye kadar artırdık. 7 sık iğne bir arttırmaya kadar. Şunda da 5 sık iğne bir arttırmaya kadar artalım. Ondan sonra 6 sıra düz bir şekilde örelim. Sonra da 5, 4, 3, 2, 1 de azaltalım. Aynı böyle bir kabak görünümü. Sapında da yine aynı şekilde, sadece şu en son bir, o daha küçük olacağı için üçüncüde bir sık iğne bir arttırma yaptık ya, onu yapmayalım. Sadece 6 tane arttırmamızı yapalım sapında ve şu açık kahverengi diye. Bence tamamdır. Şimdi şu yaprakları falan bir düzenleyeyim. En son şöyle yapıştırdığımda da göstereceğim. Evet, şöyle bitti. Yapıştırdım. Sonra da şurada bir fikir değiştirip böyle yapıştırdım. Başka da yaprak yapmadım. Şu aslında koyu bir kahverengi, yani canlı fotoğrafları paylaştığımda göreceksiniz, daha güzel gözüküyor. Burada biraz koyu gözüküyor. Şöyle mantarlarımı yapıştırdım. Şu elini de şuraya sabit yapıştırdım. Bu şey, şu boşta. Şöyle bakın. Şuradan falan da biraz yapıştırdım ki tam sağlam tutsun. Ayaklar aynı şekilde düzgün. Yaprakları hemen şöyle arkasını göstereyim. Bir şuraya şimdi tutma şeyi yapacağım. O zaten diğer videolarımda da var. Yani zincir çekip şuraya bağlayacağım kapıyı asmak için. Evet, bu şekilde. Örüp paylaştığınızda beni etiketleyebilirsiniz. Etiketlemeseniz de problem değil. Öyle bir şeyim yok. Şimdiden örecek arkadaşlara kolay gelsin. Abone olup beğenip yorum yapıp destek olursanız sevinirim. Fikir de verebilirsiniz.